Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Hamur yoğurma ve açma derdi olmadan tavada incecik hamurlarla şahane bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çıtır çıtır tatlı tarifi için ilk olarak şerbetimizi hazırlayarak soğumaya bırakıyoruz. 2 su bardağı toz şeker uygun bir kaba alınır tencereye. Üzerine 2 su bardağı içme suyu eklenir. Çeyrek limonun suyu sıkılarak şeker eriyene kadar karıştırılır. Daha sonra orta ocağın üzerine alınarak 20-25 dakika kıvam alana kadar kaynatılır. Kıvam alan şerbetin altı kapatılarak soğumaya bırakılır. Şerbeti dilerseniz akşamdan hazırlayabilirsiniz. Hamuru için 3,5 su bardağı unu uygun bir kaba alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 şimdik tuz, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı sirke, çok az kabartma tozu ekleyelim. Toplamda 5,5-6 su bardağına yakın su kullandım. Azar azar ekleyerek hamurumuzu pürüzsüz hale gelene kadar karıştıralım. Çeyrek su bardağı sıvı yağ ekleyelim. Evet, hamurumuzu pürüzsüz olana kadar karıştırarak pürüzsüz bir hamur haline getirelim. Dilerseniz hamuru bir mikser yardımıyla da çırpabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi akışkan bir hamur hazırladım. Çok koyu kıvamda hamurumuzu hazırlamayalım. İncecik yufkalar yapmamız için kıvamı önemlidir. Uygun bir tavayı ısıtalım. İlk yufkada hafif bir şekilde yağlayalım. 1-1,5 kepçe olacak şekilde hamurdan tavaya dökerek yayalım. Yufkamızı arkalı önlü yüksek ateşle yakmadan kurutarak pişirelim. Evet, sık sık çevirelim. Kızarmalar olmasın. Sadece kurutarak yufkalarımızı pişirmeye dikkat edelim. İlk pişen yufkamızı bir tabağa alalım ve diğer kalan hamurları aynı teknikle dökerek tavada pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, yufkalarımı pişirmeye devam ediyorum ben.
Evet, hazırladığınız yufkaları soğutmamız gerekiyor. Önemli bir püf noktasıdır. Yoksa şekil alırken biraz zorluk alıyor. Düz bir zemine serelim. Yarıya kadar rulo şekilde saralım. Hamurdan bir miktar aldım. Bir fırça yardımıyla kenarına sürüyorum. Bu sayede hamurumuz birleşmiş oluyor. Diğer hamurumu da aynı şekilde rulo sararak kenarına pişmemiş hamurdan sürerek yapıştırıyorum. Ve vere bir şekilde hamurumu kesiyorum. Tatlımızın şekli bu şekilde olacak. Evet, tüm tatlı hamurlarımı aynı ebatlarda kesmeye dikkat ediyorum. Diğer yufkalarımı da rulo sararak kenarına hamurdan sürerek birleştiriyorum. Aynı şekilde kesiyorum tüm hamurlarımı. Kestikten sonra kenarlarının kalkmamasına dikkat edelim. Eğer hafif bir kalkma varsa elimizle yapıştıralım. Uygun bir tavaya bolca yağ alalım ve ısıtalım yağımızı. Sıcak yağ hazırladığımız tatlılarımızı atarak kızartmaya bırakalım. Evet, ara ara karıştırarak arkalı önlü nar gibi kızarana kadar kızartmaya dikkat edelim. Tatlılarımızı ne kadar kurutursak kızartırken o kadar çıtır tatlı elde etmiş oluruz. Evet, kızaran tatlılarımızı fazla yağını süzerek soğuttuğumuz şerbetin içine alalım. Kalan tatlıları tavaya alarak kızartmaya devam edelim. Evet, tatlımızı kaşık yardımıyla her tarafına gelecek şekilde şerbete bulayalım. 5 dakika şerbette bekletelim. Daha sonra şerbetini süzerek servis tabağına alalım. Bu ölçülerden 4-5 tava tatlı çıkıyor. Evet, nar gibi kızarana kadar tüm tatlılarımızı kızartmaya devam ediyoruz. Kızaran tatlılarımızın fazla yağını süzerek direkt şerbetin içine atalım. Soğuk şerbetimizi. Evet, kalan kenarları da kızartıyorum ben. Tatlımızı servis tabağına alarak dizelim. Üzerine dilerseniz Antep fıstığı serpebilirsiniz. Çıtır çıtır şahane bir tatlı oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.
Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.